Yeni bir videomdan, yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle bebek montu çalışacağız arkadaşlar. 2-3 yaş grubu bebek montu çalışacağız. Biraz kalın bir iple öreceğim arkadaşlar. Ben bunu dediğim gibi bebek montu olduğu için bir tık kalın iple öreceğim. Rosetti Montana biliyorsunuz Himalaya'nın serisi arkadaşlar. 100 gram ağırlığında, 210 metre uzunluğunda ve 6 numaralı şişle örülen bir ip. Ben 5 numaralı şişle öreceğim arkadaşlar. Renk numarası da 155-56. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde 155-56 bebe mavisi deniyor arkadaşlar bu renge. Çok da güzel bir renk. Tam bebeklerinize, çocuklarınıza göre bir ip arkadaşlar. Dediğim gibi çocuk montu olduğu için ben bir tık kalın iple öreceğim ve 5 numaralı şişle öreceğim. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Benimle beraber örersiniz. Ne demiştik? Rosetti Montana'nın Himalaya'nın serisi. İpin üzerinde 6 numara yazıyor. Ben 5 numaralı şişle öreceğim. Şimdi ben şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben sağ tarafını ördüm, bitirdim. Şu şekilde göstereyim. Düğmeli tarafında beraber örelim diye hazırladım bu tarafı ben. Düğmeli tarafı beraber öreceğiz. Şimdi 42 tane ilmek atalım. 42 ilmek attıktan sonra montumuza, hırkamıza nasıl düşünürseniz başlayalım. Şöyle 42 tane ilmek atarak başlayalım. Ben bu şekilde atıyorum arkadaşlar ilmeklerimi. Siz nasıl kolayınıza gelirse, nasıl atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Evet, 42 ilmek atarak montumuza başlayalım. 41 ve 42. Evet, 42 tane ilmek atarak başlıyoruz arkadaşlar. Örgümüzde pirinç ve çiftli burgu var. Ters ve düzden oluşan. Şimdi bakın şöyle anlatayım. Arka tarafta tersle başlıyoruz. Ön tarafa düz düşmesi için 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz olarak 11 sıra örüyoruz arkadaşlar. 2 ters 2 düz olarak başlıyoruz. İlk sırada olduğum için ilk ilmeğimi örüyorum. 2 ters, bakın tersle başladım. 2 düzle devam ediyorum. 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz olarak başlayalım. 2 düz, 2 ters. Aslında ben bunu 6 numaralı şişle de örebilirdim. Elim çok sıkı arkadaşlar. Ama 5 numaralı şişi daha uygun gördüm. Yani böyle sıkı durması için, tok durması için, dediğim gibi montvari şeklinde öreceğiz. O yüzden biraz daha sıkı ve tok durması için 5 numaralı şişle ördüm. Elim sıkı olduğu için 6 numaralı şişle de örebilirim. 7 numaralı şişle de örebilirim ben bunu. Ama bebek örgüsü olduğu için, çocuk örgüsü, bebek örgüsü, yani çocuklarınıza 5-6 yaş grubuna da örebilirsiniz. 6-7 yaş grubuna da örebilirsiniz. Yani çocuklarınızın kaç yaş grubu olursa olsun bu ilmekleri arttırarak çocuklarınıza örebilirsiniz. Yaş grubunu benim attığım ilmeğe göre ayarlayıp 5 ilmek 10 ilmek arttırarak çocuklarınızın yaş grubuna göre ayarlayabilirsiniz. Benim 2-3 yaş grubu arkadaşlar, ama tabii çocuk gelişimi farklı olduğu için 3-4 yaş grubu da 3-4 yaş grubu da deriz diyebiliriz. Yalnız uzunluğunu, yani çocuğunuzun, bebeğinizin boy kısmını çocuğunuza, bebeğinize uygun olarak ayarlayacaksınız. Yani çocuk örgüsüne de çok yakışır, bebek örgüsüne de çok yakışır bu model. Bittiği zaman inanın çok hoşunuza gidecek. Çocuklarınıza örmeye kalkacaksınız diyebilirim. Ben bunu bebek örgüsü olarak başladım. 2 düz. Bakın terste bitiriyoruz. Ön tarafa düz düşmesi için. Şimdi bakın. Burada patımız bu tarafa gelecek arkadaşlar. Patımız bu tarafa geldiğinde son ilmeği, son ikinci ilmeği örmeden alacağım. Yani bu kenarın düzgün gidebilmesi için arkadaşlar. Bakın bu şekilde kenarın düzgün gidebilmesi için ben düğme yerlerini de ayarladım. Beraberce bu hırkamızı, bu montumuzu öreceğiz. Dediğim gibi çok kolay, çok basit arkadaşlar. Herkesin örebileceği bir mont olacak. Çok da hoşunuza gidecek, emin olun. Artık kışta geliyor. Bebeklerinize, çocuklarınıza giydireceğiniz bir mont olacak.
Evet, sıra sonuna geldiğimizde orayı göstermek için sizle beraber ördüm. Bakın, sondan ikinci ilmeğimi örmeden alacağım. Burada başta başladık lastiğimizi, bakın. Sağ tarafı örerken lastiği hemen başlangıçta başlıyoruz. Sol tarafı örerken arkadaşlar sıra sonunda lastiğimizi koyuyoruz. O yüzden ben sağ tarafı ördüm, sol tarafı beraber örelim diye. Bakın, düzü örmeden aldım. Sondaki ilmeğimi ördüm ve döndüm. Evet. Arka tarafta normal örüyorum arkadaşlar. Ters, bakın. Arka tarafta ördüm. Sadece ön tarafta düzü örmeden alacaksınız. Düzü örmeden alacaksınız. Ön tarafta. Yani lastik kısmında, ön tarafta derken lastik kısmında arkadaşlar düzümüzü örmeden alalım. Burada hemen tekrarlıyorum. Burada hemen sıra başında patımıza başladım. Burada sol tarafı örerken sıra sonunda. Bakın, sıra başında sağ taraf örerken, sol taraf örerken sıra sonunda patımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben lastiğimi tamamlayıp hemen dönüyorum. Lastiğimizin sırası 11 sıra arkadaşlar. 12. sırada bakın. Birinci sıramız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. sırayı öreceğim. Ön tarafta modelimizi koyacağız. Yani lastiğimiz 11 sıra. Evet, 11 sırayı tamamladım. 12. sırada modelimizi koyuyoruz. Şöyle bakalım. 11 sıra lastiğimizi 2 ters 2 düz olarak ördük. Şimdi modelimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim, bakın. Sağ tarafı örerken hemen başladık. Patımızı örmeye, modelimizi koyduk. Daha doğrusu burgumuzu koyduk. Daha sonra modelimizi koyduk, devam ettik. Şimdi sol tarafı örerken sıra sonunda koyacağız arkadaşlar. Bakın, sıra sonunda modelimizi koyacağız. Aynı zamanda sol tarafı örerken ne yapacağız? İliğimizi de açacağız. İlik çalışmasına başlayacağız. İlik çalışmamıza bakın. Düzde başlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilik çalışmamız. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilik çalışmamız olacak. Sonuncu iliği yakada açacağız arkadaşlar. Toplam 5 tane ilik çalışmamız olacak. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak pirincimize başlıyoruz. Bir düz, bir ters, son 18 ilmek kalıncaya kadar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz, 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 sayalım. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek patımız. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmekte sağda solda tersimiz olacak arkadaşlar. Ortada burgu çalışmamız olacak. Burguya başlamadan bir ters örüyoruz. Bakın, 18 ilmek kalıncaya kadar bir düz bir ters ördük. Şimdi burgumuza geçiyoruz. Burgumuzun sağında ve solunda bir ilmek tersimiz olacak. Tersimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek burgumuz için ördük arkadaşlar. Bir ilmek ters örüyoruz. Sağında ve solunda terslerimiz var. Ortada 9 ilmek burgumuz var. Toplam 11 tane ilmek. 7 ilmekte patımız, toplam 18 tane ilmek. Yani burada bir düz bir ters pirinci koyarken burada 18 ilmek kalıncaya kadar örüyoruz. Önce burgumuzu, daha sonra patımızı örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Bakın, şöyle göstereyim. İlk sırada tersle başladım arkadaşlar. 2 sıra tersimiz var. Buna bazen haroşa diyorlar arkadaşlar. Haroşa olması için hem ön yüzden hem arka yüzden düz ya da hem ön yüzden hem arka yüzden ters örmemiz lazım. Bu haroşa değil arkadaşlar. Bu ters. Yani ön tarafta ters ördük, arka tarafta düz öreceğiz. Bu ters. Haroşa değil. Evet, 5 ilmek tersimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, sondaki 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Dönüyoruz arka tarafa. Arka tarafta 2 ilmeğimizi de örüyoruz. Bakın, bu ikinci ilmeğimiz hep ters gidecek arkadaşlar. Ters gidecek, ön tarafa düz düşecek. Ön tarafta örmeden alacağız. Evet,
5 ilmeğimizi düz örüyoruz ki ön tarafa ters düşsün. 2, 4, 6, 7. Bakın 2 sıra tersimiz oldu. Şimdi bir ilmek düz örüyoruz. Ön tarafta ters örmüştük. Yani burgumuzun sağında ve solunda terslerimiz vardı. Arka tarafta düz ördük. 9 ilmek ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek tersimizi, burgumuzun ilmeğini ördük. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra bakın pirincimiz. Arka tarafta tersleri ters, düzleri düz. Tersleri ters, düzleri düz. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yani modelimizi ön tarafta, pirincimizi ön tarafta değiştiriyoruz ilmekleri. Arka tarafta düzleri düz, tersleri ters. 2 katlı oluyor bu pirincimiz. Yani arka tarafta gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön tarafta yerlerini değiştiriyoruz. Evet, ön tarafı tekrar başlatalım. Daha sonra 6 sıra oluncaya kadar devam edeceğiz. 6 sıranın sonunda ilk vurgumuzu koyacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın düz gördük, ters. Ters görüyoruz, düz. Yani düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz. Ön tarafta modelimizin yeri değişiyor. Pirincimizin yerleri değişiyor. Düz gördük, ters. Ters gördük, düz. Evet bakın. Ters, düz örüyorum. Düz, ters örüyorum. Ters, düz örüyorum. Düz, ters örüyorum. Yani ön tarafta pirincin yerleri değişiyor arkadaşlar. Düz gördüklerimiz ters, ters gördüklerimiz düz. Arka tarafta düzü de ters de gördüğümüz gibi örüyoruz. Dediğim gibi bu şekilde 2 katlı pirinç oluyor. Bakın arkadaşlar. Evet, ters gördük, düz, düz gördük, ters. Evet, burgumuza geldik. Ters örüyoruz. 9 ilmek burgumuzun ilmeğini örüyoruz. Ters örüyoruz. Bakın şimdi burada arkadaşlar ilk düğme iliğimizi açıyoruz. Düğme iliğimizi bu düzlerden açıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Her 5 diş ters arayla. Bakın 5 diş ters arayla 5 tane dişimiz var burada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş arayla düzlerde düğme iliğimizi koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş arayla düzde düğme iliğimizi koyuyoruz. Şimdi burada bakın 2 sıra tersimizi ördük. Düz örüyoruz artık. 1, 2, 3 ve 4'ü kesiyoruz. Bakın 2 ilmek düzümü ördüm. 3 ile 4'ü kestim. Bir doladım. 3 ilmeğimi örüyorum. Şöyle yapalım. Bakın 3 ilmeğimi ördüm. Bu öndeki 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Dönüyoruz arka tarafa. Arka tarafta bir daha örelim. Bakın ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimle ters ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Patımızı ördük. İlk düğme iliğimizi açtık arkadaşlar. Şimdi bakın bir düzümüzü ördük. Patımızın burgumuzun sağında ve solunda tersimiz vardı. Arka tarafta düz düşüyor. 9 ilmek burgumuzun ilmeğini örüyoruz. Bir ilmek düzümüzü ördük. Şimdi modelimize geldik. Bakın düz gördük, düz. Ters gördük, ters. Sadece ön tarafta yerlerini değiştiriyoruz. Arka tarafta düzü düz, tersi ters. Yani gördüğümüz gibi örüyoruz arka tarafta arkadaşlar. Şu an 4. sıradayız. Bakın ilk başladığımız sıra 1, 2, 3. Şu an 4. sıradayız. 5. sırayı öreceğiz. 6. sırayı öreceğiz. Öne geldiğimiz zaman ilk burgumuzu koyacağız arkadaşlar. Şimdi 4. sıramızdayız. 5 ve 6. sıramızı tamamlayıp hemen dönüyorum. Alt sırayı tamamladık. Bakın. Şöyle sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt sırayı tamamladık. Ön tarafta yani 7. sırada burgumuzu yapacağız.
Burada modelimizi de değiştiriyoruz biliyorsunuz. Düzleri ters, tersleri düz. Düzleri ters, tersleri düz olarak örüyoruz. Evet bakın. Burgumuza geldik. Bakın 9 tane ilmeğimiz var. Bu 9 ilmeğin 3'ünü örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi bu 6 ilmeğimizi isterseniz şöyle küçük bir şişe alalım elimize. İlmek toplayıcı olur. Veya da böyle bir küçük şişeniz varsa arkadaşlar. Bakın. 3 ilmeğimi, öndeki 3 ilmeğimi arka tarafa, yani patımız tarafındaki 3 ilmeğimizi de örelim. 2 ve 3. Bu arka taraftaki aldığımız ilmeklerimizi de örelim. 1, 2 ve 3. Bakın patımızın 3 ilmeği ön tarafa, buradaki 3 ilmeğimizi de arka taraftan aldık. İsterseniz tekrarlayalım. Bakın arkadaşlar şöyle tekrarlayayım isterseniz. İlmeğimizi çıkardık. Burada öndeki 3 ilmeğimizi arka taraftan alıyorum. Arka taraftaki 3 ilmeğimi ön taraftan alıyorum. Yani patımın tarafında olan ilmeğim. Ön taraftan aldım ve burgumu yaptım. Evet bakın 6 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimin burgusunu yaptım arkadaşlar. Bir ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonra bakın terste kaldık, bitirdik. Şimdi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, sondaki 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Dönüyoruz arka tarafa. Arka tarafta bu 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın bu ilmeğimiz hep ters gidecek. Patımızı ördük. Bir ilmek düzümüzü, burgumuzun 9 ilmek tersini örüyoruz. Bir ilmek düzümüzü, ne demiştik burada? Düzleri düz, tersleri ters. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bakın arka tarafta geldiği gibi. Her 6 sıraya bir burgumuzu koyuyoruz. Şimdi ikinci sırayı ördük arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7. sırada burgumuzu koyacağız. İsterseniz bakın şöyle yapalım. Daha aklınızda kalması için şöyle bir tane ayraç takalım. Bakın. Şimdi ilk yaptığımız sıra arkadaşlar. Burgumuzu yaptığımız sıra. Buraya bir ayraç. Bu şekilde ayracımı şöyle tutuyoruz. Her 6. sırada burgumuzu yapıyoruz. Evet şu an 3. sıramızdayız. Alt sırayı tamamladıktan sonra hemen dönüyorum. Evet bakın. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sırada ikinci burgumuzu koyuyoruz. Yani bunlarla giderseniz arkadaşlar daha iyi olur derim. Karıştırmamanız için. Gerçi bu dişlerden de 2, 4, 6, 2, 4, 6 diyerek giderseniz yine aynı şekilde olur ama karıştırırız derseniz bakın. Bu sırada 6. sırayı tamamlamış oldum. 7. sırada burgumuzu koyuyoruz. Yani karıştırmadan daha kolay olur, daha iyi gidersiniz ama siz bilirsiniz. İsterseniz takmaya da bilirsiniz. Ben sizin için taktım. Çünkü buradan saydığınız zaman, buradan da saydığınız zaman, bu dişlerden de saydığınız zaman ortaya çıkıyor ama ilerledikçe arkadaşlar 2 4 6 2 4 6 diye gitmeniz lazım. O yüzden sırayla yani 6 diş arayla daha net sırayı kaybetmemeniz için ayracı koyarsanız daha iyi olur derim. Evet bir düz bir ters olarak bakın tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Hep ön tarafta modelimiz değişiyor demiştik. Son defa beraber yapalım. Daha sonra ben ilerlettikten sonra arkadaşlar önce burgumuzu koyalım. İzahını yapacağım size. Evet. Şimdi bir tersimizi ördük.
İlk önce ne yapmıştık arkadaşlar? Patımızın tarafından vurgumuzu yapmıştık 6 ilmeğimizde. Şimdi öndeki 6 ilmeğimizde 2, 4, 6. Bu 6 ilmeğimizde vurgumuzu yapacağız. Bakın arkadaşlar, aklınızda kalabilmesi için bu vurgu yaptığımız şunlar, bakın vurgu yaptığımızda üstte kalan hep altta kalacak. Her üstte gördüğünüzde altta kalacak arkadaşlar. Bakın burada 3 ilmek ne yapıyoruz? Altta bırakıyoruz. Bu 3 ilmeğimizi üste alıyoruz. Yani bu çiftli burgu oluyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Bu 3 ilmeğimiz üstte. Bu ön, bakın bu şekilde gelen 3 ilmeğimiz de altta kalıyor. Karıştırmamanız için bu şekilde anlatmaya çalışayım size. Çiftli burgularda karışabiliyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde üste getirelim. 1, 2, 3. Bakın bu üçlü burgumuz alttan aldık. Bu üçlü burgumuzu üste getirdik. 1, 2 ve 3. Evet. Yani birinci burgumuzu bu taraftan, ikinci burgumuzu bu taraftan, üçüncü bu taraftan, dördüncü bu taraftan başlatılıyor burgumuz. Evet, bu 3 tane ilmeğimizi örüyoruz. Bakın burada sıra başlıyor arkadaşlar. Şimdi 6. sırada işaretimiz duruyor. Alt sırayı tamamladığımızda burada sıramız başlıyor. Burada her 6 diş arayla burgumuzu koyuyoruz. 5 diş arayla da ne yapıyoruz arkadaşlar? Düğme iliğimizi açıyoruz. Şimdi şöyle anlatayım, bakın. İlk önce burgumuzu şöyle görünüyor değil mi? İlk önce burgumuzu buradan yaptık. Bakın. Patın olan taraftan burgumuzu yaptık. Daha sonra ikinci burgumuzu model tarafından yaptık. Yani bu şekilde gidecek. Birinci burgumuz, ikinci burgumuz, üçüncü burgumuz, dördüncü burgumuz. Yani bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İlk burgumuzu pat tarafından, ikinci burgumuzu ne yaptık? Model tarafından. Üçüncü burgumuzu pat tarafından, dördüncü burgumuzu model tarafından. Bu şekilde devam ederek gideceğiz. Burada da bakın, bu her üstte kaldığında arkadaşlar, bakın üstte kaldığında alt tarafa gelecek ilmek, 3 ilmeğiniz. Bakın üstteki, şu şekilde göstereyim. Üste olan ilmek alta gelecek. Bakın üste olan ilmek alta geliyor. Bu şekilde karıştırmamak için bunun da püf noktasını vereyim arkadaşlar size. Karıştırmamak amacıyla. Her 6 sıra arayla vurgularımızı yapalım. İsterseniz alt sırayı tamamladıktan sonra bir vurguyu daha göstereyim size. Karıştırmamanız adına. Şimdi ben alt sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Tekrar 7. sırada diğer vurgumuzu da koyalım. Yani bir tane daha göstermiş olayım size. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tarafta başlattım videomu. Şimdi onu tekrar göstereceğim arkadaşlar. Yani bir pat tarafından, bir model tarafından ya da bakın uzayan yer belli arkadaşlar. Bakın burası kısa, burası uzun. Uzayan yerden yapılacak. Şimdi bu taraf kısa olduğuna göre burayı burgmuşuz. Burgumuzu yapmışız. Bu tarafta burgu yapacağız. Şimdi pardon 3 ilmeğimizi örelim. 1, 2 ve 3. Şimdi bir de püf noktası ne demiştim arkadaşlar? Bu üstte kalan, bu burgumuzun üstünde kalan hep alt tarafta kalacak. Şöyle alalım isterseniz. Yalnız benim şöyle daha çok kolayıma geliyor. Siz istediğiniz şekilde nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapın arkadaşlar. 6 ilmeğimi çıkardım. Bakın. 3 ilmeğimi alıyorum. Ne demiştik? Bu üstte kalan arka tarafta. 3 ilmeğimi de bu tarafa alıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi ve burgumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Evet bakın bu taraftaki vurgumuzu yaptık. Şunu şöyle yapalım. Şu tarafa alalım. Sırayı karıştırmama adına.
Evet, tersimizi ördük. Aslında ihtiyacım yok artık arkadaşlar, size göstermek için, karıştırmamanız için. Bakın arkadaşlar, karıştıracak olursanız böyle ayrıca kullanarak takın ve devam edin. Yani dişleri sayarak gidersiniz. Evet, şimdi patımızı örelim. Ve ben bitişe kadar öreceğim arkadaşlar. Daha sonra yaka çalışmasına başlayacağız. Şimdi tekrarlıyorum, bakın. Bir model pat tarafından, bir model tarafından, bir pat tarafından, bir model tarafından, ya da uzayan taraf belli ediyor kendisini. Uzayan tarafın burgusunu yapacaksınız. Bir de arkadaşlar, dediğim gibi bu üstte kalanlar hep altta geçecek. Şimdi buradaki üstte olan 3 ilmeğimiz bu taraftaki burgumuzu yaptığımızda altta olacak. Bu taraftaki burgumuz, 3 tane ilmeğimiz de burgumuzun üstünde olacak arkadaşlar. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5. dişte de düğme ilimizi açacağız ve bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Son sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Son sıramızı örerken son burgumuzu yapacağız ve yaka kesimine başlayacağız. İsterseniz şöyle göstereyim, bakın. Bu dişlerden, terslerden sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19. tersimizi ördüğümüzde ön tarafta yaka kesimine başladık arkadaşlar. Burada da bakın. Burada da 19. tersimizi ördüğümüzde, dişimizi ördüğümüzde arka tarafta hemen yaka kesimine başlayacağız. Bu sağ tarafta da bakın, bu sağ tarafta da arka taraftan örüp gelip ön tarafta kesimi yapıyoruz. Burada da şimdi bu son sırada son burgumuzu yapacağız. Evet, burgumuza doğru gelelim. Tersleri düzleri örerek, bakın. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak örüyoruz. Ön taraftayız şu an. Son burgumuzla yapacağız beraber. Modelimize devam ederek geldik. Tersimizi örüyoruz. Bakın. Burada karıştırmamanız için bakın arkadaşlar. Uzun yer ve kısa yer. Demek ki en son bu tarafta yaptık. Şimdi bu tarafta yapacağız. Bir de püf noktası ne demiştim? Bu üstte kalan üçlü, bakın. Bu üstte kalan üçlü altta kalacak. Evet, bakın. 6 ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın, üstte olan burgum. Onu arka taraftan alıyorum. Altta kalıyor. Bu taraftan öndeki 3 ilmeğimi ön taraftan aldım. Arka taraftan aldım. Buradaki 3 ilmeğim bakın arka tarafta kaldı yine. Karıştırmamanız için bu önemli bir püf noktası arkadaşlar. Karıştırabilirsiniz. Evet. Ördüm. Yani son burgumuzu yaptık. Tersimizi örelim. Bakın, burada tersle başlıyorum. Arka tarafta keserken de bakın, örmeden aldım son ilmeğimi. Kesme işlemine başlayacağız. Şimdi ilk 7 ilmeğimizi keseceğiz. Şöyle yapalım. Bakın, düz örerek keseceğiz. Arka tarafa ters düşecek. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi kestim. Şimdi arka tarafta geldiği gibi örelim. Tekrar ön tarafta da modelimizi koyarak örelim arkadaşlar. Pirinç modelimize devam ederek. Burada pirinç modelimize ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk arka tarafta? Geldiği gibi. Yani tersi ters. Bakın, düzü düz. Ters. Evet. Şimdi bakın. Son ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar. Burada şunu göstereceğim size. Son ilmeği örmeden aldığımız zaman bakın buralarda açıklık kalmıyor.
Bakın arkadaşlar, açıklık kalmıyor, bir de fazla yükseklik olmuyor. Yani ön tarafta örerek kestiğimiz için bu kesim yaptığımız yerlerde fazla eğim olmuyor. Yani bakın, farkındaysanız dümdüz gidiyor. Fazla eğim olmuyor, bir de açıklık kalmıyor. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Son ilmeğimizi örmeden döndük. Ön tarafta kesiyoruz. Şurayı düzeltelim. Evet. Şimdi 6 ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi kestim. Şimdi tekrar dönüş noktasına doğru gelelim. Son ilmeğimizi ne yapıyorduk? Örmeden aldık. Bakın. Şimdi 4 ilmek keseceğiz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Ne yaptık? 7 kestik, 6 kestik, 4 kestik. Son kestiğimiz 4 oldu. Şimdi tekrar kesim noktasına doğru gelelim. Bakın, unutmayalım arkadaşlar. Ön tarafta modeli koyuyoruz. Bir düz bir ters. Arka tarafta tersleri düzleri aynı örüyoruz. Gördüğümüz gibi ön tarafta ne yapıyoruz? Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz. Arkadaşlar, birkaç defa tekrarlıyorum ama bu çünkü genel yayın, bilen arkadaşımız da geliyor, bilmeyen arkadaşımız da geliyor. O yüzden işi yarım kalmaması için ben birkaç defa tekrarlıyorum. Ben aynı şekilde diğer kanalımda da öyleyim. O yüzden tekrarlayarak gidiyorum ama rahatsız olan belki arkadaşlar olabilir. Tekrarlamak zorundayım çünkü genel bir yayın bu. Evet, düzlerin üzerine ters, tersin üzerine düz örerek geldik. Bakın, son ilmeğimi örmeden aldım. Dönüyorum, son kesimimi yapıyorum. 7 kestim, 6 kestim, 4 kestim, 3 kesiyorum şu an. Toplam 20 tane kesmiş olduk. 1 2 ve 3. Bu tarafta 22 ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ve 22. Evet. Montumuz düşük kol arkadaşlar. Kol kesimi yapmadım. Yani küçük bebeklerde, çocuklarda kol kesimi aslında o kadar da güzel durmuyor ama kol kesimi yapmak isteyen arkadaşlarımız tabii ki yapabilirler. Düşük kol yaptım ben montumuzu. Biliyorsunuz, hazırlarda genelde öyle. Yani düşük kol genelde. Ben de aynı şekilde gördüğüm gibi yapmaya çalıştım. Evet, şimdi bakın. Son sıramızı ördük arkadaşlar. 7, 6, 4, 3. Toplam 20 tane ilmeğimiz eksildi. 42 ilmeğimiz vardı. 22 ilmeğimiz kaldı. Burada şimdi 10 sıra 2, şurada bakalım. Bakın arkadaşlar, 10 sıra öreceğiz. Yalnız burada 9. sırada kalıyor. Çünkü bakın, bu taraftan birleştireceğimiz için burada tam 10 sırayı tamamlayacağız. Burada 9. sırada bıraktım. Şuradan sayalım isterseniz. Buradan 2, 4, 6, 8, 9. Bu tarafta kalması için ipim, bakın burada kalması için 9. Arkadan geldiğim zaman 10 olacak. Ama burada 10 sırayı tamamlayacağım. Zaten burada bakın bir sıra eksik olarak yaptık. Burada da tersi koyduğumuzda, bakın tersi yaptığımızda ön taraftan ördük. Arka taraftan da örerek geldik. İlk sıra tersimiz oluştu. Burada ilk tersimizi koyduğumuzda hemen arka tarafta kesime başladık. Burada zaten bir sıra eksik olmuş oldu. Bunda arkadaşlar bakın, bunda 9 sırada burada bırakıyoruz. Bunda da 10 sırayı tamamlayacağız. 10 sırada, yani arka taraftan ördüğümüz geldiğimiz zaman ipimiz bu tarafta olacağı için burada da 10 sırayı tamamlıyoruz. Yani burada işte niye 9 sırada burada 10 sırayı tamamlayamadım da burada 10 sırayı tamamladım demeyin. Orada bir sıra eksik olmuş olacak. O da bu tarafta kalacağı için ipim, bakın. Örerek birleştireceğiz. İpimiz bu tarafta kalması için bir sıra eksik orada. Yani yaparken yanlış mı yaptım acaba diye düşünmeyin diye arkadaşlar. Tek tek anlatıyorum size. Evet, şimdi ben 10 sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Bakın, şu dişlerden sayarak gideceğiz. 2, 4, 6, 8, 10. İkişer sıra gidiyor biliyorsunuz pirinçler. O şekilde sayarak gideceksiniz. 10. sırada bırakacaksınız. Örerek birleştireceğiz. Bakın,
Burada ikişer ikişer sayacak olursak tam 90 tane ilmeğimiz var. Bakın bunu beraber yaptık. Yani ilikli kısmı beraber yaptık. Dediğim gibi 5. düğme iliğini yakada açacağız. İlikli kısmı beraber yaptık. Buradan lastikten saydığımız zaman bakın arkadaşlar. Lastikten itibaren saydığımız zaman, lastikten sonra saydığımız zaman pardon. Yani modele geçtiğimiz zaman 2, 4, 6, 8, 10 diyerek gideceğiz. Burada 90 tane sıramız olacak. Bakın ikişer ikişer 2, 4, 6, 8, 10 diye geldiğimizde 90. Burada da bu kısmı da arkadaşlar sizden önce hazırladığım kısımda burada 89 tane. Bakın bir sıra eksik gittik. Bir sıra eksik gittik. İp bu tarafta kalabilmesi için 89 sıra. Burada tam 90 sıra. İkişer ikişer saydığımızda 90 sıra. Bakın burada eşitleniyor arkadaşlar. Bu kısım nasıl eşitleniyor arkadaşlar? Burada bakın terse başladığım zaman terse başladım. Arka taraftan da tersi ördüm. Yani düz örerek ters düşürdüm. Burada bir sıra fazla gittik. Ön tarafta kestik. Burada terse başladığımız zaman bakın arkadaşlar bu kısmı kaçırmayın, sonra yanlış mı yaptık acaba demeyin. Bilen arkadaşlarımız karıştırmaz ama bilmeyen arkadaşlarımız denk gelirse bakın burada da terse hemen başladık. Terse başladıktan sonra arka tarafta kestik. 2 sırayı bu şekilde tamamladık. Yani burada bir sıra eksikti. O bir sıra eksik zaten burada bir sıra olarak tamamlanmış oldu. Arka taraftan da örerek geldik. O yüzden tamamen eşitlenmiş oldu. İpimiz bu tarafta kalması için, yani arkada taraftan da örerek gelseydik ipimiz bu tarafta kalacaktı. İpimizin bu tarafta bitiş yerinde kalması lazım. Şimdi dediğim gibi ben arka tarafı da başladım arkadaşlar. Şunu da beraber sayalım. Bakın. Şu dişlerden sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, şöyle görünüyorum, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Bakın 19. dişte yaka kesimine başladık. Aynı şekilde burada da öyle. Burada ön tarafta yapıyoruz yaka kesimini, bakın. Örüp geliyoruz. Ön tarafta yaka kesimine başlıyoruz. 7, 6, 4, 3. 20 tane ilmeğimiz eksiliyor. Burada da ön taraftan örerek geliyoruz. Arka tarafta kesmeye başlıyoruz. Evet şöyle yapalım bakın. Düğme yerlerimizde bu şekilde. 5. düğmeyi de şöyle bakalım, görünüyorum arkadaşlar. 5. düğmeyi de yakada açacağız. Çok güzel bir monta olacak. Emin olun hepiniz beğenerek, severek öreceksiniz. Bakın şimdi ben arka tarafı ördüm. Arka tarafı da göstereceğim size. 64 tane ilmek attık. 64 ilmeğimizi bakın. Lastiğimizi 2 ters 2 düz olarak başladık. Yine buralara düz düşsün arkadaşlar. Arka tarafta ters olarak başlayın. Bir sıra ördüm. 12. sırada modelimizi koyduk arkadaşlar. Sadece pirinç modeli arka tarafta. Pirinç modelini koyduk. Dediğim gibi 64 ilmekten sonra 11 sıra lastiğimizi ördük. 12. sırada modelimizi koyduk. Şimdi ense oyuntusu vereceğiz arkadaşlar. Ne demiştik? Burada saydığımız zaman 90 sıra. Burada 86 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın 86 sıra ördükten sonra şimdi yaka oyuntusu vereceğiz. 4 sırada omuzlarda gideceğiz. Omuzları kapatacağız. 4 sıra gittiğimiz zaman 90 sıraya ulaşacağız. 86, 4 sıra gittiğimiz zaman 90, 90. Yani 90 sıra, 90 sırayı şöyle göstereyim. Yani 90 sırayı tamamlamış olacağız. Evet. Sağda solda omuzlarda kaç ilmeğimiz kalmıştı önde? 22 ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi sağ tarafta, sol tarafta 22 ilmek kalacak. Ortada kalan 20 ilmeğimizi keseceğiz. 4 sıra buradan, 4 sıra buradan tamamlayacağız ve daha doğrusu örerek birleştireceğiz arkadaşlar. Ön tarafla örerek birleştireceğiz. Beraber başlatalım. Evet, şöyle alalım. Sayarak gidelim. 2, 3, ön taraftayız. Modelimizi koyarak devam ediyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 21 ve 22. Omuzlarda 22 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. Evet, burayı keserek bu tarafta 22 ilmeğimiz kalıncaya kadar ense kısmını keseceğiz arkadaşlar. Kapatacağız ense kısmındaki ilmekleri. Yani 20 tane ilmeğimizi kapatıyoruz.
Evet, diğer tarafta yani sol tarafta 22 ilmeğimiz kalıncaya kadar enseyi kapatalım. Evet, 22 tane ilmeğimiz kaldı. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ve 22. Şimdi bunu 4 sıra gideceğiz. Toplam 90 sıraya tamamlamış olacağız arkadaşlar. Daha sonra burada bir sıra gittiğimiz için ikinci, üçüncü ve dördüncü sıra, 4 sırayı da bu tarafta tamamlayacağız. Yani burada 3 sıra gideceğiz. Örerek geldiğimiz için arkadaşlar kestik. Şimdi burada 4 sırayı tamamlayacağım. Daha sonra ipi o tarafa bağlayacağım. O tarafı tamamlayacağım. 3 sırayla tamamlayacağım o tarafı. Evet, tığları da birleştirdim arkadaşlar. Buradan pardon, şişleri de birleştirdim. Bakın, 22 ilmek burada, 22 ilmek burada. Ön taraf ve arka taraf düzler iç içe geldi. Şimdi birleştiriyoruz. Bakın, bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. 2 ilmeği birlikte kestim. Şunu daha sonra kopartacağım. Bakın, bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. Üçünü birlikte kestim. Yalnız sıkmayalım. Sıkmadan keselim arkadaşlar. Bakın, bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. 3 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. Kestim. İki şişimden birer ilmek alıyorum. Arkadaki ilmeğimle beraber kesiyorum. Bakın, bu şekilde dikişsiz birleştirme oldu. Örerek birleştirdik. Evet, bir ilmek buradan aldık. Bir ilmek buradan aldık. Birleştirdik. Evet, bakın, gayet esnek. Sıkı tutmuyoruz. İpler de iyice birbirine karıştı. Evet. Biraz yedirecek kadar ayıralım ki kilitleyelim. Evet. Bu tarafı kapattık. Bakın, gayet düzgün bir çalışma oldu. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu tarafı öreceğim, tamamlayacağım. Bakın, buradan şöyle göstereyim. Bu taraftan örerek geldik. Şimdi arka tarafı öreceğiz. Yani ikinci sırayı öreceğiz. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz. Üçüncü sırayı öreceğiz. Dördüncü sırayı öreceğiz. Burada bırakacağız. Yani bu taraf tam 4 sıra gidecek arkadaşlar. İpi biraz bırakalım ki oradan yedirelim. Evet. Arka tarafta olduğumuz için geldiği gibi öreceğiz. Evet. İkinci sırayı tamam, yani pardon, dördüncü sırayı tamamlayacağım. 4 sıra sonunda diğer omuzla birleştireceğim. Daha sonra yaka çalışmasına geçeceğiz. Şimdi ben burayı 4 sıraya tamamlayıp omuzları da birleştirip hemen dönüyorum. Omuz birleştirmesini göstermeme gerek yok arkadaşlar. Aynı buradaki gibi birleştireceksiniz. Bakın, artan ipleri, kestiğimiz ipleri de bu şekilde yedirelim. En sonuncudan kilitleyelim arkadaşlar. Bunu kısacık göstereyim size dedim. Bakın, burayı da birleştirdik. Şimdi bakın, buradaki ipi de yedireceğim. Bakın, bu yanlardan yedirerek atlatmadan gidelim. Daha sonra bu şekilde kilitleyelim. Bakın. Bakın, buradaki ipimizi de aynı şekilde buralardan yedirerek, hemen kesmeyin ki arkadaşlar, dipten kestiğiniz zaman oradan sökülebilir. Böyle yedirerek gelelim. Bakın, en sonuncu da kilitledim. Evet, bakın, bu şekilde
İki tarafı da birleştirdik. Şimdi ön taraftan ilmek toplayacağız. Önce yakayı örelim arkadaşlar. Daha sonra kola geçelim. Tam uçtan bakın. Tam uçtan ilmeğimi çıkardım. Şöyle biraz fazla bırakalım ki oradan yedirelim. Evet. Buralardan ilmek çıkararak gidelim. Ara sıra birer sıra atlayalım arkadaşlar. Yani her sırada değil ama ara sıra birer sıra atlayalım. Çok bol olmasın yaka. Evet, bu şekilde alıyoruz. Buradan delik olacak. Şuradan alalım. Bakın şöyle delik olabilecek yerlerden almayın arkadaşlar. Atlatarak alın. Evet. Dediğim gibi ara ara atlatalım. Bir tanesini atlayacağım şu an ben. Bunu 6-7 defa, 8 defa tekrarlayın, atlatmayın. Sırayla gidin. Ama bazı yerlerde bir ilmek, bakın bir tane atlatayım şimdi ben. Şöyle göstereyim. Bir tane atlattım. Evet, bakın şöyle göstereyim. 77 tane ilmek attım. 77 ilmeğimizi evet, bakın arkadaşlar. Şimdi burada patımız da tersle bitti. Bakın her iki tarafta da patımızda nasıl bitti? Tersle bitti. Burada ön tarafa düz düşmesi için arka tarafta ters örerek gidelim. Patımız da ters bitti biliyorsunuz. Bakın şu şekilde göstereyim. Şimdi ön tarafa düz düşmesi için arka tarafta ters başlayacağız. Evet, bakın önden ilmek topladık. Arkada arkadaşlar bir sıra ters geldi ki ön tarafa bir sıra düz düşsün diye. Burada şimdi iki sıra ters, iki sıra düz, iki sıra ters ördüm. Şimdi iki sıra düze geçtiğimde düğme iliği açacağım. Son düğme iliğimi açacağım. Bu arada son düğme iliğini açarken aralarda 1, 2, 3, 4, 5 diş ters vardı, haroşa vardı ya da hangisini kabul ederseniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 yine aynı şekilde 5 diş ters oluştu. Evet, burada son düğme iliğimizi açıyoruz. Tekrar diyorum, 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş ters oluştu arkadaşlar. Yine aynı şekilde burayı örmeden gidiyoruz. Bakın ikinci ilmeğimiz düz, örmeden alıyoruz. Aynı bu şekilde burası gibi devam ediyor yakada arkadaşlar. Bu sırada düz giderken sıra sonunda 7 ilmeğimiz kaldığında patımızı yine aynı şekilde yakada devam ettiriyoruz. Patımızda düğme iliğimizi, son düğme iliğimizi açıyoruz. Şimdi ben sıra sonuna doğru düz örerek geleyim. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Evet. 2 ilmek ördük. Bakın 2 ilmek ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bakın sondaki ilmeğimi örmeden, sondan ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi de şöyle yapalım, örmeden aldım ve döndüm. Şimdi yakamızı tamamlayıp arkadaşlar, yakamızı tamamladıktan sonra hemen dönüyorum. Evet, bakın bunu ters ördüm. Bu sırayı tamamen ters örerek gidiyorum. Ön tarafa düz düşmesi için son düğme iliğimizi de açtık. Evet, şöyle bakalım. Yakayı bitirdim arkadaşlar ben. Son düğme iliğinden sonra 2 diş daha ters ördüm. Şöyle bakalım. 2 diş daha ters ördüm ve kapattım. Bakın yakamız bu şekilde bitti. Ben kolun bir tanesini ördüm. Şöyle göstereyim kolu da. Ben kolu şişe takarak arkadaşlar ayrı örüp dikmiyorum. Bakın gayet güzel oldu. Size de tavsiye ederim. Şişe takarak arka taraftan bakın bu şekilde görünüyor. Ön taraftan da bu şekilde görünüyor ve çok da güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim. Yani size de tavsiye ederim. Bakın gayet düzgün. Şimdi şöyle bakalım.
44 tane ilmek, pardon 45 tane, bir tane de şu ortadan çıkarıyoruz. 45 tane ilmek çıkardım. Yalnız ilmeğinizi çıkarırken bakın buradan sayarak gideceksiniz. Bu dikiş yapılan yer bakın. 1, 2, 3 bu V görünümlü yerler. 4, 5, 6 diyerek buradan bu şekilde ben 45 tane ilmek çıkardım. Yani buradan 22 ilmek, bu taraftan 22 ilmek, ortadan da bir ilmek çıkardım. Sayarak gideceksiniz. Toplam 45 tane ilmek çıkardım. Buradan sayacaksınız. 1, 2 bu V görünümlü yerler. 1, 2, 3, 4, 5 diye gideceksiniz. Ben buradan 22 ilmek çıkardım. Buradan da 22 ilmek çıkardım. Buradan da bir ilmek çıkardım. Toplam 45 tane ilmeğim oldu. Tabi siz bunu sayarak gittiğinizde şöyle bakacaksınız. Öreceğiniz bebeğe, çocuğa nasıl olacağına şöyle deneyeceksiniz. Bakarak gideceksiniz. Şu şekilde iyi mi diyeceksiniz. Ve oradan itibaren sayarak geleceksiniz. Kaç ilmek olduğunu hesaplayacaksınız. Ben şimdi buradan 22 tane ilmek çıkaracağım. Daha sonra buradan bir ilmek, 22 ilmek de buradan çıkarıp son koluma başlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın buralardan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Bakın tam buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Evet, buradan bir bakın. Bakın arkadaşlar. Bir, burayı biraz uzun bırakın ki oradan içeriye doğru yedirelim. Hatta bağlayalım. Bir defa bağlamamız yeterli. Evet. 1, 2, bakın tüm olarak giriyorum. 3, 4, düz taraftan alıyoruz arkadaşlar ilmekleri. 5, 6, bakın. 7, 8, 9, bakın. 10, 11, 12. Buradan buraya doğru, buradan da ilmeğinizi sayacaksınız. Bir ayraç. Hatta ben bu tarafa bir ayraç alayım. Sizin de daha net anlamanız için. Şimdi buradan da sayacağım. Buradan bir ilmek çıkaracağım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Evet, bakın. 22 ilmek de buradan çıkaracağım. 22 ilmek de diğer taraftan. Ortadan da bir ilmek çıkardığımda 45 ilmeğe ulaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde toplayalım, başlatalım beraber. Sayalım. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet, 14. Videoyu uzatmama adına arkadaşlar buraya kadar ilmeklerimizi toplayalım, gelelim. Evet, toplam 45 tane ilmek çıkarttık arkadaşlar. Şimdi arka taraftan modelimize başlıyoruz. Bir düz bir ters, bir düz bir ters. İki sıra oluyordu biliyorsunuz. Her arka tarafta modeli değiştiriyoruz. Şöyle yapalım. İlk ilmeğimizi örerek başlayalım. Bir düz bir ters, bir düz bir ters. Evet, hırkamızın son parçasına başladık arkadaşlar. Düz ters, düz ters, düz ters, düz ters, düz ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak örüyoruz. Ön tarafta da aynı şekilde gördüğümüz gibi arkadaşlar. İlk sıramız burası oluyor. Arka taraf oluyor yani ilk sıramız. Ön tarafa geldiğimizde yine düzleri düz, tersleri ters, düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Uzunluk sayısını vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece ölçüyü vereceğim. Siz uzunluğunu kendi bebeğinize göre, çocuğunuza göre üzerine giydirerek deneyeceksiniz. Daha sonra kola geçeceksiniz. O yüzden bitişte arkadaşlar ölçü vereceğim ben. Enini, boyunu, kolunun uzunluğunu vereceğim. Kolunun genişliğini vereceğim. Siz ona göre ayarlama yapacaksınız. Dediğim gibi 2-3 yaş grubu, ama 2-3 yaş grubu derken çocuk gelişimi çok farklı oluyor. Yani 4 yaş grubu olur mu? Çocuk gelişimi farklı olduğu için olabilir. O yüzden ben ölçüyü vereceğim. İlmek sayılarını da verdim arkadaşlar. Siz ona göre ayarlayacaksınız. İpim de kalın biliyorsunuz benim. Şişim de kalın 5 numara.
Siz mesela bunu bebe yünüyle örecek olursanız aynı ilmek sayısıyla 1 yaşına olur arkadaşlar. 1 yaşına göre olur. Tabi yine bebe yünüyle öreceksiniz bu hırkayı. 2-3 yaş grubu, 4 yaş grubu, 5 yaş grubu. Yine bebe yünüyle öreceksiniz. Benim ilmek sayıma ilmek sayısı ekleyeceksiniz ve aynı şekilde aynı yolu takip ederek devam edeceksiniz. Evet, bakın arka tarafta ne yapıyorduk? Daha doğrusu ön tarafa döndük. Arka tarafta başlattık. Düzleri düz, tersleri ters. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Arka tarafa geldiğimizde düzlerin yeri, terslerin yeri değişiyor. Bu sırayı da beraber örelim. Diğer sırada tekrar beraber koyalım. Arkadaşlar ben ilmek, yani aşağı doğru inerken hiç ilmek kesmedim. Tabii bu size kalmış bir şey. Aşağı doğru inerken 4-5 ilmek, 6 ilmek keserek gidebilirsiniz. Yan taraflardan keserek gidebilirsiniz. 5 ilmek derken 2, 4, 6. Yani 4 ilmek ya da 6 ilmek keserek gidebilirsiniz aşağı doğru daralması için. Evet. Ben kesmeden dümdüz, çünkü bu bol bir kol olacak. O yüzden hiç kesmeden ilmek sayımı direkt aşağı doğru inerek ördüm. Daha sonra lastiğime geçtim. Lastiğimi yalnız arkadaşlar 5 numaralı şişime 4 numaralı şişe taktım. 4 numaralı şişle de lastiğimi ördüm. Onu da söylemiş olayım size. Bazen atlasarak gidebiliyorsunuz. Yani tamam, bundan sonrasını yaparım artık kendim. Uzunluğunu ayarlarım. Lastiğini de örer bitiririm diyorsunuz. O kısmını görmüyorsunuz. Tabii ki lastiği çok bol olur bu sefer. O yüzden 4 numaralı şişe geçtim ya da ara ara daraltarak 4-5 ilmek 6 ilmek daraltarak kolun lastiğini aynı şişle örebilirsiniz. Bakın düz, ters, ters, düz, düz, ters. Yani tersi düz örüyoruz, düzü ters örüyoruz. Tersi düz örüyorum, düzü ters örüyorum. Evet. Şimdi ben kolu da ilerletip lastiğe geldiğimizde lastiği de beraber başlatalım. Lastiğe kadar örüp dönüyorum. Evet, bakın şöyle göstereyim. Kolu da bitirdim arkadaşlar. Kolu arka tarafta başladık. Bakın. Kolu arka tarafta başladım. 2 ters 2 düz olarak. Yalnız 4 numaralı şişe geçtim. Bakın 5 numaralı şişle ördüm. 4 numaralı şişe geçtim. Kol lastik toplansın diye, ya da ara ara keserek 5-6 ilmek eksilterek aynı şişle de örebilirsiniz. Bakın 10 sıra gittim. Birinci sıra buradan başlattım. 10 sıra gittim. Yine arkada. Arka tarafta keseceğim. 11. sırada arka tarafta keseceğim. Keserken de şöyle göstereyim arkadaşlar. Örerek keseceğim. Yani toplam 11 sıra gitmiş olacağım. Bedende gittiğimiz gibi. Evet. Bakın şu şekilde kesiyorum. Şöyle göstereyim. Tersi ördüm. Kestim. Düz ördüm. Yani örerek kesiyorum bunu. Düz ördüm. Örerek kestim. Yani bu sırayı da 2 ters 2 düz örmüş oluyoruz. Yani 11. sırayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın ters ördüm. Örerek kestim. Düz ördüm. Örerek kestim. Düz ördüm. Bu şekilde bakın. Arkadaki ilmekten içinden çekiyorum. Ters ördüm. Çektim. Ters ördüm. İçinden çektim. Bakın. Düz ördüm. Örerek çektim. Düz ördüm. Örerek çektim. Evet, bu kolu da bitirdik. Nasıl ediliyorduk onu da göstereyim tekrar arkadaşlar. Bu yanlardan başlatalım şöyle. Bakın. Bunu içe doğru yapacağız arkadaşlar. İçe doğru getirerek, bir de şuradan alalım. Şöyle yapalım. Bakın ben dikişte kısacık göstereceğim size. Tabii siz iğneyle de dikebilirsiniz. Ben genelde tığla dikiyorum arkadaşlar. Dikişimi tığla yapıyorum. Bakın. Ters taraftan düzler iç içe. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bu şekilde alıyoruz. Hemen dip taraftan aldım. Hemen uçtan bakın arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu? Bakın tam uçtan aldım. Buradan. Buradan da aldım. Evet. Buradan şöyle yapalım. Kilitleyelim. Sırayla bakın. Sırayla buralardan bu V görünümlü yerler, zincir görünümlü yerler. Bakın arkadaşlar.
şekilde aldım. Yalnız sıkı tutmayacağız bunu. Kesinlikle sıkı tutmayacağız. Yan taraflar dikiş yerleri toplar. Bu şekilde dikiyoruz. Tabii iğneyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu şekilde kolayıma geliyor. Genelde de dikişlerimi ben örgüde dikişlerimi bu şekilde yapıyorum. Bakın bir daha yapalım beraber. Buradan aldım, buradan da aldım. Sırayı kaybetmeden yalnız. Kaydırmadan ve sıkı tutmadan arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü yan taraflar dikiş yaptığımız yerler yukarıya doğru çıkar. Evet. İçinden çıkardım. Yani bol tutacağınız yer burası arkadaşlar. Rahat tutacağınız yer burası. İçinden çıkarırken çekmesin. Evet. Şimdi ben dikişimi tamamlayayım. Bir de göstereyim dikiş yerini. Bakın. Ben dikişi tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın gayet güzel oluyor. Dikişi tamamladıktan sonra düğmeyi diktikten sonra son haliyle sizinle paylaşacağım. Evet, montumuzu diktim. Düğmemizi de diktim aynı zamanda. Montumuzu veya hırkamızı diyelim arkadaşlar. Nasıl kabul ederseniz bitirdik. Ben size ölçüyü vereyim. Ne demiştik? 2-3 yaş grubu demiştik arkadaşlar. Boyunun ve eninin ölçüsünü vereyim size. 2,5 ip gitti. 5 numaralı şişle ördüm. Eli bol olan arkadaşlarımız 4,5'la örebilirler. Benim elim sıkı olduğu için 5'le ördüm. Ama eli bol olan arkadaşlarımız, benim ipimle örecek arkadaşlarımız 4,5'la örebilirler. Benim elim gibi sık olan arkadaşlarımız da 5 numaralı şişle örebilirler. 2,5 ip gitti arkadaşlar. 5 tane de düğmemiz gitti montumuza. Çok güzel bir çalışma oldu. Ölçüyü de vereyim size. Bakın. Şöyle boy uzunluğunu da vereyim size. Boy uzunluğu arkadaşlar 41,5 santim, 41 santim diyelim. Enini de vereyim hemen koltuk altından koltuk altına. Eni de 43 santim. Bakın 42,5, 43 santim diyelim. Kol genişliğini vereyim arkadaşlar. Uzunluğunu isterseniz uzunluğunu da vereyim ben size. Bakın dikiş olan yerden kol uzunluğu da 26 santim. Umarım görünüyordur. Evet, ne diyelim arkadaşlar? Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.